Merhaba, bugün Göktürkler konusundan bahsedeceğiz. Göktürkler bizim tarihimiz açısından çok önemli. Çünkü ilk kez Türk ismini kullananlar Göktürkler olmuş. Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra Asya'da güçlü bir devlet ortaya çıkmıyor. Ta ki Göktürkler görünene kadar. Göktürkler Avarlara tabi bir topluluk ve ilk kez Çinliler Göktürklerden bahsediyorlar 542 yılında. Göktürkler 552 yılında Bumin Kağan önderliğinde Avarlara karşı ayaklanıp bağımsızlıklarını elde ediyorlar. Bumin Kağan devleti ikili bir yapıda yönetiyor. Batı Göktürk ve Doğu Göktürk olarak. Göktürklerin başkenti Ötügen ve Doğu Göktürk'te bulunuyor. Batı Göktürk'teki Yabgu ise Doğu Göktürk'e tabi olarak devleti yönetiyor. Bumin'den sonra devletin başına geçen Mukan Kağan döneminde devlet genişliyor. Hem Batı Göktürk'teki İstemi Yabgu hem de Doğu Göktürk'teki Mukan Kağan devletin genişlemesini sağlıyorlar ki Mançurya'dan Karadeniz kıyılarına kadar büyük bir Göktürk devleti kuruluyor. Bu dönem bizim Akun devleti olarak bildiğimiz Türk devleti İpek yolunun hakimi olarak görülüyor ve Göktürkler Sasanilerle işbirliği yaparak Akun devletini ortadan kaldırıyorlar. Akun devleti ortadan kalktıktan sonra Göktürklerle Sasaniler komşu oluyorlar ve ikisinin arasında bu sefer anlaşmazlıklar başlıyor. Böyle olunca da Göktürkler bu sefer Bizanslarla işbirliği yapıp Sasanilere karşı savaş açıyorlar ve uzun süren Göktürk-Sasani savaşları yaşanıyor. Mukan Kağan'dan sonra devletin başında Taspar Kağan geçiyor. Taspar Kağan dönemi de oldukça parlak bir dönem. İlk defa Budist mabetleri yapılıyor Göktürk devleti içinde. Ama Taspar Kağan'dan sonra taht kavgaları başlayıp devlet gerçekten ikiye ayrılıyor. Bir yönetim olarak değil, birbirine düşman iki Göktürk devleti olarak ikiye ayrılıyor. Ve 582 yılında ikiye ayrılmasından sonra devlet 630 yılında tarihe karışıyor. Göktürkler bu dönemde Çin egemenliği altında yaşıyorlar ve bağımsızlık mücadelelerine girişiyorlar. Mesela 639 yılında Kürşat ayaklanması oluyor. Bu kişinin adı Kürşat değil ama ÖSYM Kürşat olarak kabul ettiği için sorun yok. Başka bağımsızlık girişimleri de oluyor. Nihayet 682 yılında Kutluk Kağan önderliğinde Göktürkler tekrar bağımsızlığını kazanıyorlar ve bu ikinci devlete Kutluk Devleti de deniyor. Kutluk çevredeki Türk topluluklarını, Türk boylarını kendi devleti altında birleştiriyor. Çin'e 46 tane sefer düzenliyor. 10 sene tahta kaldıktan sonra hayatını kaybediyor ve yerine Kapkan Kağan geçiyor. Kapkan Kağan döneminde Göktürkler çok agresif bir siyaset izliyorlar. Çevredeki Türk boylarını ve başka boyları kendi hakimiyetleri altına alıyorlar ve Kapkan Kağan'ın hayatı savaşlarla geçiyor. Çin, Kitan, Kırgız, Türk İş, Soğut ve başka topluluklarla Göktürklerin savaşları oluyor. Kapkan Kağan öldükten sonra devletin başına Bilge Kağan geçiyor. Bilge Kağan, Kapkan Kağan'dan sonra oluşan ayaklanmaları bastırıyor. Ve Bilge Kağan dönemi, Kapkan Kağan dönemi gibi agresif bir dönem değil. Bilge Kağan diplomasiye önem veriyor. Hatta Göktürklerin Budist olmasını gündeme getiriyor. Bilge Kağan'dan sonra yine taht mücadeleleri başlıyor ve 744 yılında Karluklar, Uygurlar ve Basmiller Göktürk devletini yıkıyorlar. Göktürklerin bizim için ayrıca bir önemi var. Çünkü Türklerle ilgili ilk yazılı belgeler, kitabeler Göktürklere ait. Bu kitabeler Orhun Vadisi'nde bulunan Orhun anıtları olarak adlandırılıyorlar. Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiş 3 tane kitabe. Bu kitabelerin bir yüzü Çince, diğer yüzleri Türkçe. Bunlar birer siyasetname, devletin nasıl yönetileceği, hükümdarın devleti yönetirken nelere dikkat edeceği, halkın hükümdara karşı sorumlulukları, sosyal devlet nedir, adil devlet nedir gibi bilgiler içeriyor. Aynı zamanda Göktürk Devleti'nin tarihiyle ilgili bilgiler içeriyor. Kitabelerin alfabesi Orhun alfabesi olarak geçiyor. Orhun alfabesi Türklere özgü alfabelerden biri kabul ediliyor. Aslında runik alfabedir. Göktürklerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.